Merhaba, bugünkü konumuz Toyota Global'ı okuyan Yağmur. Merhaba Yağmur, bize kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Yağmur. Global'da öğrencisiyim. Birinci sınıfım. 19 yaşındayım. Bu sene geldim buraya. Tamamdır. Yağmur, bize kendi bölümün hakkında, sınav sistemi ve hocalar hakkında bilgi verir misin? Bölümüm sözel ağırlıklı bir bölüm. Tarih ve hukuk ağırlıklı. Zaten hani uluslararası hukuk. Eğer tarih seviyorsanız, tarihe bir ilginiz varsa ve hukuk alanlarına bir ilginiz varsa tercih edebilirsiniz. Ama daha sayısal ağırlıklı bir insansanız, sayısal düşünüyorsanız çok tercih edebileceğiniz bir bölüm değil bence. Ama ben yani gayet memnunum bölümümden. Çok zor bir bölüm olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ezber yapıyorsunuz çünkü. Ee, Ve öğreniyorsunuz. Tarih okuyorsunuz, tarih öğreniyorsunuz. Böyle. Peki hocalar dersi anlatırken ki iş süreçleri nasıl? Şöyle, hocalar zaten İngilizce eğitim görüyoruz. İngilizce konuşuyorlar. O yüzden bir zorluk çekmiyorsunuz. Ee, Onun dışında devam zorunluluğumuz yok. Yani derse katılım zorunluluğunuz yok bu konuda ama sınavlara girmek zorundasınız. O yüzden katılın yani. Sınavlarımız da değişiyor dersten derse göre. Bazen midtermlerimiz oluyor, bazen oral exam oluyor. Ya da direkt hani final halinde de verebiliyorsunuz o sınavı. Ee, Ama genelde çoğu dersin bir tane sınavı oluyor ve o bir sınavdan geçtiğinizde e, bitiyor yani. Dersi vermiş oluyorsunuz. Tamamdır, çok iyi. Peki bölüme kabul süreci nasıl gelişti? Bölüme kabul sürecim, danışmanım bu konuda bana çok yardımcı oldu. Birlikte istediğim okulları, istediğim bölümleri listeledik. Sonrasında işte hangi sınavlara girmem gerektiğini, bunları falan bana gösterdi, yönlendirdi. TOEFL sınavına girmeniz gerekiyor bu bölüme kabul alabilmek için. Ocak ayında Ocak ayında başvurum yapıldı. Nisan ayında da kabulüm geldi yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında zaten kabulünüz geldikten sonra bir vize süreciniz oluyor. Burs başvuruları gibi. Böyle. Tamamdır, çok iyi. Toyota'da bir adaptasyon süreci yaşadın mı? Yaşadıysan da bu süreci nasıl atlattın? Şöyle, Torino'ya alıştım açıkçası ve bu çok hızlı oldu. Çünkü bence tam olarak bir öğrenci şehri. Bir kere çok fazla Türk var. Yani hiçbir şekilde kendinizi yabancı hissetmezsiniz bence burada. Yani bir yabancılık çekmezsiniz. Çünkü hani bir yere oturduğunuzda yani yan masada bile hala bir Türk'le karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu çok yaygın şu anda. Ee, Ama onun dışında gerçekten tam olarak bir öğrenci şehri. Yani yabancı insanlarla da bence çok kolay bir şekilde kaynaşabilirsiniz. Sınıfınızdan, etkinliklerden, kulüplerden. O yüzden bence çok bir adaptasyon süreci yok olmadı bende. Ama tabii ilk bir geldiğinizde bir şey oluyorsunuz. Yani Türkiye'yi bir arıyorsunuz doğal olarak. Öyle. Tamamdır, çok iyi. Peki İtalya'yı neden seçtin? İtalya'yı neden seçtim? İlk olarak tabii ki burs imkanlarından ötürü ki bence buraya gelen çoğu öğrencinin de seçme sebebidir yerde. Ama onun dışında burs imkanlarını bir yana bıraktığımızda çok tarihiyle, kültürüyle beni çeken bir ülke. Yani çünkü kendine has bir kültürü var ve bunu çok güzel taşıyor. Hani her yerde, binaları olsun, kafelerinde bile yani İtalyan kültürünü yaşıyorsunuz bildiğiniz. O yüzden çok seviyorum İtalya'nın tarihini, kültürünü. Bu yüzden burayı seçtim. Tamamdır, çok iyi. Peki İtalya'da yani okuldan aldığın burs hayatı ne kadar kolaylaştırabiliyor? İtalya'dan, okuldan aldığım burs açıkçası hayatımı bayağı bir kolaylaştırıyor. Çünkü 8 bin euroya yakın bir burs veriyorlar. Tam burs alırsanız ya da işte yurtta kalırsanız, devletin kendi yurdunda, EDÜSU'nun kendi yurdunda kalırsanız eğer bursunuz yarıya kesiliyor diye biliyorum. Şöyle 8 bin euroya yakın bir para veriliyor ve taksit taksit ödeniyor bu. Ama bu şekilde bence hani harçlığınızı bile belki de çıkarabilirsiniz ama kiranızı çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz bence. Hatta bir yıllık kiranızı. O yüzden hayatı gerçekten kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ve en büyük avantajı bence İtalya'nın EDÜSU gerçekten. Gerçekten öyle. Peki okul ücreti var mı? Varsa ne kadar ödüyorsun? Şöyle
Burs aldığım için sadece ilk bir ödeme yaptık. 150 euroydu ama bildiğim kadarıyla burs almayanlar taksit taksit ödeme yapıyorlar. 4 taksitlik bir ödeme diye hatırlıyorum. Ama çok bir bilgim yok çünkü ben burs alıyorum ve sadece 150 euro verdim. Böyle yani. Tamamdır, çok iyi. Peki Torino'da konaklama bulmak konusunda yorum yapacak olursan neler söylemek istersin? Konaklama fiyatları ne durumda? Konaklama bulmak kolay mı, zor mu? Hani ev, yurt olayı olarak. Şöyle, konaklama bence ev bulmak zor açıkçası. Ben ev bakmıştım. Ev bulmak biraz zor çünkü bence evi gezip görmeniz gerekiyor ya da bir paylaşımla ev tutacaksanız hani kimlerle kaldığınız çok önemli bence. O yüzden ilk sene yurtta kalmanızı tavsiye ederim. Ama diğer senelerde tabii ki ev ya da paylaşımla ev düşünebilirsiniz. Çünkü yurt ilk sene hem sosyalleşmek açısından hem güvenlik açısından, alışmanız açısından daha bence iyi oluyor. Ben de yurtta kalıyorum şu anda. Ama şöyle diyeyim, kiralar yurtlara göre daha uygun kaçıyor. Yani bir ev tutsanız ya da bir paylaşımlı evde kalsanız yani yurtlardan çok daha az bir fiyat ödersiniz. Ama tabii ki devlet yurdunu da tercih edebilirsiniz ya da işte özel yurtları da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Peki ortalama yani buraya gelen bir öğrencinin bir konaklama ortalama olarak bir ayda verebileceği fiyat ne kadar olur? Ya dediğim gibi bu değişiyor. Eğer merkezi bir yerden ev tutarsanız eğer ya da paylaşımlı bir ev ya da yurt hani 700-800 olabilir ama daha böyle biraz daha uzaklaşırsak merkezden 400 olabilir, 500-600 ama bence ortalama 600'dür. Aynen. Peki bir öğrenci olarak Torino'da sosyalleşmek nasıl? Torino'yu nasıl buldun? Torino'da sosyalleşmek nasıl bir öğrenci olarak? Torino'da sosyalleşmek şu şekilde. Yani dediğim gibi ilk sene yurtta kalırsanız zaten yurttan çok güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Okuldan zaten sınıf arkadaşlarınızla, üniversiteye başladığınızda güzel arkadaşlıklarınız olabilir. Ama onun dışında katıldığınız kurslar ya da etkinliklerde bence çünkü çok fazla etkinlik oluyor. Bunları araştırırsanız eğer bilmiyorum çok güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz. De onun dışında yani gerçekten öğrenci şehri burası bence ve hani gerçekten yani yolda yürürken bile biriyle tanışıp arkadaşlık yapabilirsiniz bence. Hani o yüzden bir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum bu konuda. Ki zaten çok fazla Türk var. Ve hani onlar da buraya tek başına geliyor. Siz de buraya tek başınıza geliyorsunuz. O yüzden bir şekilde birbirinize sığınırsınız diye düşünüyorum. Tamamdır, çok iyi. Hazırsan bir sonraki soruya. Peki Torino'da ortalama yaşam masrafları ne kadar oluyor? Şöyle bu değişiyor birazcık yani. Ortalama olarak belki 500, bazen artabilir, bu inebilir. Tamamen sizin yaptığınız harcamalara göre değişiyor. Mesela market alışverişi yaptığımda ben o hafta sürekli evde yemek yaptığımda hani artıyor bu fiyatlar. Çünkü market alışverişleri biraz daha pahalıya geliyor. Ama mesela dışarıda yersem o yemeği çok daha uyguna indirebiliyorum. Hani böyle düşünebiliriz. Ya da ne bileyim kişisel ihtiyaçlarınıza göre değişen bir şey. Ama bence 500, belki bazen 500'ün üstü, bazen 500'ün altı değişiyor. Yani dediğim gibi 500-600. Hani kiradan bağımsız ortalama olarak bazen 500 üstü ve altı olarak değişiyor. Evet. Tamamdır, çok iyi. Türkiye'deki ve İtalya'daki eğitim sistemini karşılaştırırsan neler söylemek istersin? Şöyle bir kere okullar burada tıp hariç çoğu bölüm 3 sene bir kere ki bence bu çok büyük bir artı. İkinci olarak sınav sistemi bence kesinlikle çok büyük bir artı. Türkiye'de birkaç kere vizelere girip sonra final ya da hani dersten kalma gibi durumlar varken burada dersten kalma gibi bir durum yok açıkçası. Yani dersi veriyorsunuz ya da vermiyorsunuz. Ve sadece bir sınav oluyor. Bir tek final sınavı oluyor. Tek ona odaklanıyorsunuz. Ya da dediğim gibi midtermler. O yüzden bence sınav sistemi açısından da çok daha rahat. Ve devam zorunluluğu yok çoğu okulda. Yani birazcık şey odaklı bakıyorlar hani. Yani bu yaştaki bir insana biz neden okula gelmeye zorlayalım gibi düşünüyorlar bence.
Ama yani tabii derslere gitmek daha mantıklı. Hani siz gidin buraya gelirseniz. Ama yani böyle bir durum olmaması da bence bir artı. O yüzden bilmiyorum, hani burs açısından da İtalya bence daha iyi eğitim açısından. Tamamdır. Peki son olarak Torino'ya okumaya gelecek öğrencilere nasıl tavsiyelerde bulunmak istersin? Şöyle, bence öncelikle kesinlikle evi ya da yurdu birkaç ay önceden tutun. Yani buraya geldikten sonra çünkü bulmanız çok zor olacak. Hani ben de mesela son zamanlara bırakmıştım ama yani artık nerede olursam orası olsun gibi düşünüyordum yani, hani çok böyle araştıramamıştım. O yüzden bence birkaç ay önceden araştırmaya başlayın. Onun dışında yani bilmiyorum, bence burada çok mutlu olacaksınız. Biraz hani Türkiye'den, gerçi yaşadığımız yere göre değişir ama hava koşulları birazcık kışı zor geçiyor. Soğuk bir yer. Ama bahar yani. Gayet güzel bir şehir, gayet güzel bir ülke İtalya. O yüzden bilmiyorum, bence burada çok mutlu olacaksınız. Sadece gerilmeyin. Gelin yani. Tamamdır.